Acaba oraya denk geliyor mu bilmiyorum. Bir yere denk gelir. Her yere yapayım ben. Hangisine denk gelirse. Abone olsun. Bugün burada arkeolojinin ne olmadığından bahsedeceğim. Tarih değildir, antropoloji değildir, paleontoloji değildir, jeoloji değildir, definecilik hiç değildir. Definecilik hariç diğerlerinin ne anlama geldiğini söyleyecek misin? Söyleyeceğim. Mesela iskeletlerle ilgilenen antropolojidir. İnsan bilimi antropolojidir. Arkeoloji aslında insanın yaptığı şeyleri inceler. Yani kültürünü daha çok inceler. Dolayısıyla arkeoloji aslında antropolojinin bir alt dalıdır diye düşünebiliriz. Tarih yazılı metinlere dayanır. Yani her zaman doğru olmama, yanlı olma gibi bir ihtimal de vardır. Ama arkeoloji her zaman ikisini bir arada kullanır. Yani hem yazılı metinleri alır ama aynı zamanda da buluntulara göre şekillenir. Paleontoloji alakasız, o fosilleri inceleyen o. Yani biz dinozor da incelemiyoruz. Onu da söyleyeyim, dinozor buldunuz mu muhabbeti var. Ben niye dinozor bulayım ya? Çünkü arkeologsun ve kazan her şey sensin. Ha bir de şey var, bak onu anlatacaktım. Jeoloji. Bir de jeolojiyle karıştırılmak çıktı. Bu da yeni. Ama bir saniye. Şimdi tamam fosil bilimi tamam da ilk ikisiyle karışmasının sebepleri neler? Çünkü antropoloji de insanı inceliyor. Ama antropoloji insanı bir bütün olarak ele alırken arkeoloji insanın elinin değdiği şeylerle ilgileniyor. Yani kültürüyle ilgileniyor, objelerle ilgileniyor, mimarlıkla ilgileniyor. Hatta evcilleştirdiği ve ektiği tohumlarla, yaptığı yemeklerle, çünkü yemek arkeolojisi diye bir dal da var malum. Evcilleştirdiği hayvanlarla insanın kültürünü inşa etmek için elini dokunduğu her şeyle birlikte inceliyor. Ama iskeletle incelemiyor. Dolayısıyla biz bir kazıdan iskelet bulduğumuz zaman antropologları çağırıyoruz. Yani mezarları evet kazıyoruz ama siz mezar mı kazıyorsunuz? O biz değiliz. Tarihle çok karışıyor muhtemelen. Ama şimdi şöyle bir şey var. Yazılı dönemle ilgili tamam haklısın, karıştırılabilir. Ama yazısız dönem var bir de. Yazının olmadığı dönemde bulduğumuz çanak çömlek yok mu? O da mı tarih ya da? Göbekli Tepe tarih mi bu durumda? Tabii ki de tarih. Ama tarihle arkeoloji zaten iç içe. İnsandan bahsediyoruz. Yani insan tek bir şeyle açıklanabilir mi? Hayır. Yani o kadar çok yönlü bir şey ki insan. Dolayısıyla insanı incelemek için de diğer bütün sosyal bilimlerden faydalanarak buluntular ışığında bir çizgi çizmek gerekiyor. İnsandan bahsediyoruz çünkü. Çok net. Mitoloji yazılı Homer. Tamam yazılı kaynak var ama biz mitolojiyi de aslında tapınaklardan biliyoruz. Ritüellerini nasıl yaptıklarını, sunaklarını nereye koyduklarını, bu tarz şeyleri heykellerin üzerine yazdıkları yazılardan ya da tapınakların temellerine yaptıkları şeylerden bulabiliyoruz. Dolayısıyla yine bir takım somut bilgilerle elimizde oluyor. Soyutların yanında. Tabii ki de arkeolojinin doğru çalışması için bütün bu bilimlerle iç içe, paleontoloji dışında hepsiyle iç içe olması gerekiyor. Yani tabii ki yazılı kaynaktan da yararlanacak ama eğer yazılı kaynak orası güneşti diyorsa ama biz o sırada tohumlara göre orada kara kış yaşandığını fark etmişsek yapacak hiçbir şey yok. Bilim önceliklidir. Kimyadan yardım alıyor, biyolojiden yardım alıyor, antropolojinin zaten içinde, tarihten yardım alıyor, coğrafyadan dediğim gibi alıyor. Zooarkeoloji diye bir alan var mesela. Ya da arkeobotani var mesela. Bitkiler, hayvanlar bunlar çünkü direkt insanla ilintili, tarih boyunca kullanılmış, evcilleştirilmiş, bir takım ekimler, biçimler yapılmış, buğday, zira insanla birlikte gelişen bir şey. Yani bunların hepsi bizim incelediğimiz şeylerin içerisinde. O yüzden zaten arkeolojide şey komik oluyor. Bir şeyler buluyorsunuz mu ya falan. Buluyoruz ama bizim amacımız bir şeyler bulmak değil. Yolda giderken denk geliyor musun böyle? Buluyoruz, alıyoruz. Öyle değil. Tabii ki de buluyoruz ama bizim amacımız aslında bulduğumuz şeylerle bir kültürü inşa etmek. Nerede ne oldu, nerede ne kırıldı, hangi noktada ne değiştiği bulabilmek bizim amacımız. Indiana Jones bu muhabbetleri. Lara Croft. Konuşacağım. Bugün burada her şey konuşulacak. Bu insanlar defineci. O dizidekiler, o filmdekiler yalan. Biz böyle şeyler yapmıyoruz. Ya öyle şortumuzu giyip saçımızı arkadan toplayıp bir yerlerden bir yerlere atladığımız bir durum yok. 5'te kalkıyoruz. Eşek gibi uzun giyinerek. Uzun giyiniyorsun çünkü bacakların yarı oluyor. Yani öyle bir dünya yok. Kafanda şapka oluyor. Boynuna bir şeyler bağlıyorsun bak. Bu kısım doğru. Fular, arkeolog. Bağlamayanı arkeolog saymıyorlar. Yok saymazsın. Ayrıca toprak arkeoloğun pudrasıdır. Yani biz beraber yaşıyoruz anladın mı demek? Hayat bu şekilde geçiyor bizim hayatımızda. Öyle şey olmuyor yani. Indiana Jones filminde izledi. 3 tane işte şey buldu. Cursed
Hadi bakalım. Lanetli. Lanetli buluntu buldum. O ben işte Tutankamon'un hazinesini buldum. Zengin oldum. Öyle olmuyor bu işler yani. Şimdi Indiana Jones mesela bir kahraman olarak insanlara veriliyor tamam ama hani karşımıza çıkan kahraman bayağı hazine avcısı, defineci. Günümüzde bu iş nasıl yürüyor? Bunu anlatman lazım. Aynen böyle bence. işliyor aslında. Daha yeni 2 gün önce yine aldım. Facebook'tan sürekli mail, mesajlar alıyorum. İşte elimde bir takım şeyler var, işte değerlerini belirlemek için bir konuşsak falan gibi. Ha seni bulup yazıyor Tabii insanlar. yani orada arkeoloji yazdığı için benim okuduğum yer, Facebook biyografimde, insanlar bana danışmak için fotoğraf gönderiyorlar. Yani insanlar bunun ne kadar suç olduğunun farkında değiller. Yani değiller. Bayağı sana ne kadar para edeceğini mi Tabii. danışıyor direkt Ya bana bir olarak? fotoğraf geldi. Diyor ki sağındaki yere kürek değdiği için yamuk. Yani heykelin kenarına kürek değmiş. Heykelin kenarı şöyle bir aşınmış. Bana onu atmış ve bunu açıklıyor. Bu çok normal bir şey çünkü biz zaten küreklerle dalıyoruz bulduğumuz şeylere yani. Bizim sıkıntımız şu. Bulunmasını, bulduğu şeyi bir yerlere gönderilmesini falan geçtim. Tamam bu sıkıntı. Ama esas sıkıntı biz kazı yaparken belli bir sırayla gidiyoruz. Toprağın yapısının değişmesiyle bir zaman değişimi olduğunu anlıyoruz. Mesela işte toprak işte çakıllı bir topraktan kırmızı bir toprağa geçti. Demek ki bu arada bir zaman değişimi olmuş diyoruz. Eğer yanlarında işte sikke gibi bir kesin tarih hesaplayıcısı varsa da zamanını belirliyoruz. Böyle böyle iniyoruz. Yani mantıken ne oluyor? Osmanlı, Bizans, Roma, Antik Yunan böyle böyle aşağı iniyor. Şimdi sen pataküte girip de aradan bir şey aldığın zaman bütün o segmentleri karıştırıyorsun. Sen oradaki bilimin yapılabilme ihtimalini mahvediyorsun. Bizim en büyük sorunlarımızdan biri bu. Hani kaçırılmasını falan geçtim. Tamam. Yani üzerine konuşulabilecek bir şey bile yok. Ama bu kısmı var bir de bu işin. Yani düzgünce çalışacak insanın sistemini de baltalamış oluyor. Kesinlikle öyle. Ve aynı zamanda belki de kendi hayatını da tehlikeye atıyor. Yani genel olarak öyle oluyor. Çünkü bu işler bir de o kadar kolay değil ki. Daha 2 gün önce yine başka bir yerde biriyle tanıştım. Kafede. Döndü ve şey dedi. Bak dedi sana bir şey göstereceğim. Telefonunda bir tane küçük bir Artemis heykeli bilmem ne köyünde kasada bulmuşlar. Diyor ki bak paha biçilemez diyor. Nereden biliyorum diyor. Bilmem haber açtı haber sitesi. Bak diyor benzeri bulunmuş paha biçilemez yazıyor. Ben de adama çok net dedim yani. Seni beni harcarlar dedim. Öyle kolay değil o işler. Yani ne yapacaksın? Amazon'a mı koyacaksın? Ne yapacaksın yani? Az kullanılmış Artemis heykeli mi yazacaksın? Bu işleri pis insanlar yapıyor. Yani ve dahası bunlar öyle köşeyi de dönmüyorsun. Dönsek dönerdik. Dönsen ben dönerdim. Dönmüyorsun. Zaten müzeye gittiğinde %10'unu veriyor. Veriyor. Git bir şey varsayalım ki sen arka bahçeni kazıyorsun. Olabilir. Kuyu açıyorsun. Aa bir şey çıktı. Götür müzeye ver. Müze zaten expertler geliyor belirliyor. %10'unu sana veriyor. Al sana boştan paran oldu. Yetin. 300 lira için kaçakçıyla uğraşmaya gerek yok. Hayır kaçakçıyla uğraşmaya geç. Ölebilirsin. Öleceksin. Bak Müge Anlı'da çıkıyorlar. Vallahi bak annem de gördüm. Adam bak gerçekten gülme ölmüş. ölmüş. Gerçekten adam işkence edilerek öldürmüş. Bulamadı öldüren de. Tevrat bulmuş eski basın. WhatsApp'tan fotoğrafını çekmiş ona buna dağıtmış. Bak ben ne buldum falan. Anladın mı? Kim nereden duyduysa adam öyle bulunmuş. Eşya çalmak için direkt gelip adam öldürmüşler. Yani sen kimsin ya? Bunu yapan adamların bir şeyini düşünsene. Kafa yapısını. gücünü Gücünü bir demeyelim de düşünsene. kafa yapısını. Bir düşün yani o adam ne yapar? Sana 5 kuruş vermek istemez yani o adam. Sen hiçbir şey değilsin onun için. Regülasyonlar yeterli olmadığı için bu sorun var. Suç olduğunu bilmiyorlar. Bunu satışa çıkarmak bir suç. Ama bunu arka bahçenden bulmak bir suç değil mantıken. Şimdi adam köyde düğüm alıyor. Tamam mı? Bilmem nerede hazine var diyor. Alıyor tası tarağı her şeyi takıyor madenci şapkasını. Gerçekten takıyor. Bizim kazıya geliyorlardı gece. Jandarma arayıp söylüyorduk. Bir şey olduğunu duyuyorlar. Geceleri madenci şapkası takıp pıtı pıtı insanlar geliyor. Yani ne yapacaksın? Geliyorlar. Şimdi gidiyor buluyor onu. Okey bir şey buldum. Tamam ne kadar güzel buldum. Çok sevindim senin adına. Sonra onu böyle ben kimim mesela? Facebook'ta bulduğun herhangi bir insanım. Yani bilmiyorsun benim nelerle uğraştığımı, ne yaptığımı. Belki de yani suç ya bu suç yani. Ama işte önemli ne? Senin yaptığın şey neye katkıda bulunuyor? Yani bizi Arkeoloji- nasıl geliştiriyor? Ya geçmiş, bugün, yarın bunların hepsi iç içedir. Yani bunları ayrı bir şekilde düşünemezsin. Dün bile bir arkeolojidir. Yani insanın bugüne gelmesine yol açan her şeyi inceliyor. Yani herkesin bilmesi gerekiyor yaptığı şeyde. Mesela hele bir devlet büyüğüysen mesela bilmek zorundasın. Çünkü çok iyi devlet büyükleri vardı ve nerede kırıldılar? Ne hata yaptılar? Bunu tarihten bilemezsin. Çünkü tarih yanlıdır. Gazeteler de yanlı. Her şey yanlı. İnsan kendini katıyor. Ya ben bir şey yazarken kendimi katmadan yazmam imkansız. Ama bulduğum buluntu konuşamaz. Bilgi birikimine
katkı sağlıyorsun. Kesinlikle. Yani kısacası. Ha diğer bir yandan yorumlamak da objektif bir şey değildir. Bu konuda da Hı hı. hemfikiriz. Bulduğun şeyi bardak zannedersin, diş fırçası kabı çıkar. Yani bu doğru. Ama bir şey bulduğun kesin. O obje kullanıldı. Yani bunun üzerine tek bir kelime konuşamazsın. Ya o kullanıldı. Tıpkı tapınaklar gibi, Göbekli Tepe gibi. Onlar yapıldı. Yapıldı. Yani bu insanlar bunu yapabilecek kalifiyeye sahipti. Bitti. Nokta bu. Yani bu gerçek bir bilgi. Gerçek bir bilgiye ulaşmak bence önemlidir. Hele insan söz konusuysa. Yani bu topraklarda senden önce yaşamış insanlar. Hepsi senin atan yani. Kabul etmek zorundasın. Ben bu kanalda gerçekten de yani çok fazla arkeolojik anlamda zengin bir toprak parçası üzerinde yaşıyoruz. Çok net söylüyorum. Bunun da arkasındayım. Türkiye'den daha zengin katmana sahip arkeolojik alanda bir yer daha yok. Mesela Mısır da çok köklü ama neredeyse tek bir medeniyet. Arada bir tabii ki de karışımları, her yerde melezlik var. Ama bizimki kadar zengin bir medeniyet gerçekten hiçbir yerde yok. Bu kadar çok antik kentin, bu kadar çok arkeolojik eserin, buluntunun içinde biz gerçekten bunlardan uzak yaşıyoruz. Ve bunları okumak istediğimizde de kaynak gerçekten yok. Hepsi çok arkeolojik ve bilimsel makaleler ışığında genel olarak kazı başkanlarının yazdığı bilgiler var. Şimdi sen bir yere kazıya giderken, kazı alanı ziyarete giderken yani açıp ona baktığında sana bir bilgi sağlamaz. Çünkü anlamazsın ya da sıkılırsın. Sayfa sayfa ne okuyacaksın? Ama bunları elde edebileceğin bir kompakt kaynak olsa, girip mesela benim kanalıma Efes yazdığında sana Efes'i anlatsam, hem de kısa böyle hap bilgi 10 dakika 15 dakika. Sana işte Perge'yi anlatsam, Sagalassos'u anlatsam, neden önemlidir, neden güzeldir'i anlatsam. Bence çok güzel ve işe yarar bir kaynak olurdu. Hiçbir şey olmasa ben ve benim arkadaşlarım bakardık yani. Ben de unutuyorum, hepsini ezberlemiyorum tabii ki de yani. Gitmeden benim de bir okumam gerekiyor. Tek farkım benim o bilimsel makalelerden de çıkarım yapabiliyor olmam. Ama siz de gidin diye belki işe yarar diye düşündüm. Mesela Roma Hamamı Ankara'daki. Hiç gördün mü? Açık alan. Ankara'nın kışı, soğuğu, sıcağı belli. Açık alanda ya onlar. Binlerce yıllık. Yıpranıyor ve daha da çabuk eskiliyor. Ve sürekli yıpranıyor. Gidince de bir şey anlamadığın için gitmiyorsun. Gitmeyince ne oluyor? Kimse umursamıyor. Kimse umursamayınca ne oluyor? Öyle ölüyor orada, gidiyor. Bilseydin belki umursardın. 130 küsur antik kent var bu ülkede. Hangisinden bahsediliyor? Başlıcalardan. Gerisi nerede? Kim biliyor? Hadi gideceksin Teos'a, ne okuyacaksın hakkında? Hadi git oku. Wikipedia'yı mı açacaksın? Okumayı da sevmiyoruz. Dinleyin işte artık. Anlatacağım. Burada hepsini tek tek anlatacağım. Ben burada hap bilgi vereceğim. Bu antik şehir şunun için, şu tanrı ya da tanrıça için yapılmıştır. Bu tanrı ya da tanrıçanın özellikleri bunlardır. Bakın bu da tapınağın önceki haliydi gibi bir şey mesela. Sen oraya girdiğinde gördüğün 3 tane taştan hayal edemiyorsun çünkü. Ben edebiliyorum. Yani sana da hayal ettirebilirsem bunu belki gidersin. Gitmeniz lazım. Çünkü gitmeniz gerekiyor yani. Gidin güzeller. Güzel olduğu için gideceksiniz. Güzel olduğunu fark edeceksiniz. Sonra zaten korursunuz. Yani yok gidip de üstüne Ali Kalp Ayşe yazmayı belki bırakırlar bu şekilde. Roma'da Erasmus'ta Türk öğrenci adını yazdı diye tutuklandı falan ya, ülke dışı edildi falan. Burası gibi zannediyorlar işte. Çünkü çok normal bir şey. Yolda yürürsün, taş falan yazar geçersin. Öyle olmamız lazım. Üzücü. Gerçekten üzücü. Yani üstüne de üzücü. Bizim hevesimiz kırıldıkça, yaptığımız şey bilinmedikçe hevesimiz kırılıyor. Hevesimiz kırıldıkça da bir şeyler yapılmıyor. Kısır bir döngü. Yani bölüme giriyor, çok heyecanlı. Birinci bölüm, birinci sınıfta başlamış. Ben şunu yapacağım, bunu yapacağım, kazı başkanı olacağım falan diyor. Sistemin içine bir giriyor. O kadar kokuşmuş, o kadar saçma ve gelişmeye aykırı bir durum var ki, Türk arkeolojisi buradan söylüyorum. Beni asla almayacaklar belki ama söylüyorum. Gerçekten tamamen yaşı büyük olanın, yani hiyerarşi. Her şeyde hiyerarşi güzeldir. Saygı tamam. Ama hani kendi öğrencisini alıyor. Başkasının ne yaptığını umursamıyor. Kendisine ne kadar yakınsa o kadar öne alıyor. Bulduğunu paylaşmıyor. Berkan paylaşmıyor. Bulduğunu mu paylaşmıyor? Bulduğunu paylaşmıyor. Bak 5 sene önce bulunmuş bir sürü şeyin hala yayınlanmadığını ben biliyorum. Yer vermeyeceğim. Zaman vermeyeceğim ama bak 5 sene önce bulunan şey sırf kendi öğrencilerinden biri bir gün master ya da doktora tezi yapsın diye saklayan hocalar var bu ülkede. Yani hani insanlığın şeysiydi bunlar, mirası, kültür mirası, hepimizin sevelim falan. Nerede? Sen daha buradan bulduğun şeyi sen kendine ait zannediyorsun. Nasıl yapacağız bu işi? Bizim alanımızın
en üzücü yanı gerçekten insanların bilmemesi. Bilmediği için de bizi tamamıyla böyle heves kıran bir şekilde karşımıza dikilmeleri. Böyle duruyorlar. Tam heyecanlanıyorsun böyle. Bugün çok önemli bir buluş yapacakmışsın gibi hissediyorsun. Buluş da buluntu değil. Hani ben teorik olarak söylemiştim. Bir şey buluyorsun mesela, bir şey okuyorsun, ufkun genişliyor, mutlusun. Karşına biri çıkıyor ve mesleğini aşağılıyor bir anda. Çünkü onun istediği kadar para kazanmıyorsun. Çünkü ne olduğunu bilmiyor ve o bilmiyorsa kötüdür. Bu kadar. Bitti. Karanlıktan niye korkuyorsun? Görmüyorsun arkasını. Aynı mantık. Arkeolojinin ne olduğunu bilmediğin için arkeoloji o zaman para yapmıyordur diyorsun. Bir de şey var. Loji moji var diye böyle sonunda havalı gören bir toplum da var. Abi çok iyi ya. Arkeologmuş ya. Çok seviyorum ben Gezi Mefesi falan diyen bir grup var bir de. Bilmiyorlar dedim ya ne olduğunu. Bayağı kötü, üzücü bir şey. Gerçekten bir tane var, bir tepki. Yani aldığım en üzücü tepki bütün ömrüm boyunca. Her zaman da böyle bir küçük yarapıt bir oluyor yani. Aklıma her geldiğinde üzünleniyorum. Bir gün bir taksiye bindim. Ben sohbet etmeyi çok severim taksici abilerle. Ne yapıyorsun, ne ediyorsun, konuşuyoruz. Ne okuyorsun dedi. Arkeoloji dedi. Olsun dedi. Olsun yani. Olsun, üzülme. Hani o kadar üzüldüm ki böyle bir kendi içime kapandım. Hani şey gibi böyle, nerede oturuyorsun? Şu sokakta şurada yatıyorum abi falan. Anladın mı? Böyle bir tepki. Olsun yine de var falan. En azından okuyorsun. Evet ya var yani, ne bileyim ya. Anneannem çok hasta. iyidir. Olsun yaşıyor ama falan gibi bir şey bu, anladım. Okuyorum ya ben. Okuyorum. Çaba veriyorum. Dirsek çürütüyorum. Hayat kazanacağım ben. Niye böyle diyorsun bana? Valla iş imkanı da var. Onu da söyleyeyim yani. Burada yetkililere duyurayım. Müzeler var. Özel müzeler var. İşte UNESCO var. Kültür mirasları için, korumak için. Ondan sonra zaten kazılar var. Akademi var. Yapabilirsin. Niye yapmıyorsun yani? Zor ama yaparsın. Yani her yerde çalıştığında karşılığını alıyorsun. Burada da aynı şekilde. Yani ekstra bir zorluğu, ekstra bir şey yok. Sadece insanlardan o cesareti almıyorsun. Tek sıkıntısı ve tek farkı bu. Mesela hukuk okuyorum, bu iyiymiş falan var ya. Arkeoloji okuyorum da olsun diyorlar işte. Cesareti etraftan beklememek lazım demek ki. Kesinlikle öyle. Zaten insanlar birbirine çok cesaret vermiyor. Öbür türlü de vermiyor ki. Biz birbirimizin başarısından çok keyif alan bir millet değiliz yani. Bunu da açıkça şey yapmak lazım. Yani biri çıkıyor çok başarılı oluyor. Genel olarak neler yaptığını da biliyoruz onun. Bırak yapsın. Başarılı mı? Başarılı. Sen niye onun alt kısmıyla ilgileniyorsun? Sana ne? Hatice ile çok ilgileniyorsun. Netice güzeldir. Hep bunu kullanmak istemiştim. Şu an çok mutluyum. Midas'ı al gidelim. Kaldırabilecek misin? O da kırılmış ama. Üzgün bir Midas. Ben Midas'ı da alıp gidiyorum. Midas üzgün değil mi?